Mitsubishi Outlander'la birlikteyiz. Biliyorum en yeni otomobillerin testlerini burada izlemeye alıştınız. Ama yenilenen Outlander henüz New York Otomobil Fuarı'nda bile yeni gösterildi. O yüzden lafı fazla uzatmadan gelin mevcut Outlander'ı incelemeye başlayalım. Outlander'ın tasarımı pazardaki rakiplerinden bir hayli farklı. Yerden oldukça yüksekte konumlandırılmış olan panjur ve farların bu farklılıkta payı büyük. Tabi geniş hava girişi tamponu da unutmamak lazım. 4.65 metrelik boyu orta boylu bir SUV olduğunu kanıtlıyor. Outlander'ın profili gölge oyunlarından uzak, sade bir görünüme sahip. Şeffaf stop lambalarının kullanıldığı arka bölümse ilk bakışta bile Outlander'ın farklı olduğunu ortaya koymayı başarıyor. Outlander'ın direksiyonu başındayım. Outlander'ın kokpiti de daha önce testini yaptığım birçok Japon otomobili gibi gösterişten uzak. Her ne kadar malzeme kalitesi orta seviyede olsa da tasarım günümüz SUV'larına kıyasla biraz daha demode. Yine de kumandaların yerleşimi iyi, erişiminin ve kullanımının kolay olması da önemli bir avantaj. Küçük eşyalarınız için vitesin önünde oldukça geniş yerler var. Kapı cepleri ve torpido gözü de yeterince geniş. Ön sırada konfor ve ergonomi açısından bir eksik yok bence. Arka sırada da yetişkinlerin rahatlıkla oturabileceği diz ve baş mesafesi sunulmuş. Ayrıca arka koltuklarda sırtlıkların biraz geri yatırılabiliyor olması da bence iyi. Bagajda gizlenen 3. sıra koltuklar zorda kalınan durumlarda Outlander'ın 7 kişilik olmasını sağlıyor. Zorda kalınan diyorum çünkü burası sadece çocukların oturabileceği yaşam alanını sunuyor. Her ne kadar ikinci koltuk sırası öne geri kayabiliyor olsa da yine de yetişkinlerin burada oturması pek kolay değil. Eğer bu koltukları kullanmazsanız 5 kişilik kullanımda Outlander 769 litre gibi oldukça etkileyici bir yükleme hacmi sunuyor. Gelelim Outlander'ın motor ve sürüş özelliklerine. Outlander ülkemize sadece 2 litrelik benzinli motor, otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle ithal ediliyor. 150 beygir güç ve 195 Nm tork üreten motor atmosferik olduğu için özellikle alt ve orta devirlerde cansız hissettiriyor. Alt devirlerde takılmayı seven CVT şanzıman ve düşük tork nedeniyle motorun performansının ancak makul bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ama yine de canlılık isterseniz direksiyonun arkasındaki bu son derece şık alüminyum kollar vasıtasıyla birkaç vites düşürüp üst devirlere çıkarak canlılığı yakalayabiliyorsunuz. Tabi bunun da yüksek yakıt tüketimi olarak geri döneceğini unutmamak lazım. Ben Mitsubishi Outlander'la sakin bir kullanım karakteriyle yaklaşık 10 gündür 400 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 10.4 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer 2 litrelik benzinli bir motor için kabul edilebilir bir rakam olsa da yine de bizim alışık olduğumuz psikolojik sınırın bir hayli üstünde. Ki performanslı kullanırsanız bu değerin daha da yukarılara çıkacağını bilmenizde fayda var. Outlander sahip olduğu Mitsubishi genlerini sürüş dinamizmi anlamında sürücüsüne hissettirmeyi başarıyor. Süspansiyonların darbe emişi orta seviyede olsa da ve kimi zaman bozuk alanlarda gürültülü çalışsa da yola iyi bir tutunma sağlıyor ve bu bence iyi bir özellik. Direksiyon da bu sınıftaki hissizlikten uzak ve isteklere yerinde ve hızlı cevaplar verebiliyor. Ayrıca otomobilin önünde olup biten hakkında bana verdiği bilgiler neticesinde ben açıkçası direksiyon sistemini beğendim.
Yalıtım konusundaysa ne yazık ki çok yüksek süratte gitmeseniz bile otoyolda yol gürültüsünü ve rüzgar sesini biraz kabinde duyuyorsunuz. Çok zorlu şartlarda olmasa da Outlander'ın 4 tekerlekten çekiş sistemini hafif arazi şartlarında denedim. Eco, Auto ve Lag olmak üzere 3 farklı modu bulunan bu 4 tekerlekten çekiş sistemi Mitsubishi'den beklenecek kadar iyi bir şekilde çalışıyor. Yani Outlander'la canınız istediği zaman abartıya kaçmadan off-road bile yapabilirsiniz. Otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş sistemi aranan özellikler olsa da 2 litre benzinli motor deyince bu sınıfta meraklılarının büyük oranda azaldığı su götürmez bir gerçek. Ama yine de eğer siz dizel motorlara çok sıcak bakmayanlardansanız Outlander'a bir şans verebilirsiniz. Görüşmek üzere.